Merhabalar, Sevda'nın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, yumuşacık, çok güzel bir patatesli pide tarifi vereceğim. Öncelikle hamuru yoğurarak tarife başlıyorum. Hamurum için 2 su bardağı ılık süt kullanıyorum. Bir paket instant maya ekliyorum üzerine. 1 yemek kaşığı toz şekeri de ekleyerek çırpma teliyle karıştırıyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım ama kontrollü olarak ekledim. Siz de mutlaka o şekilde ekleyin. İlk önce bir yarısını döktüm. Üzerine 1 çay kaşığı tuz ekliyorum ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Yumuşacık, ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. Hamurun sert olmaması için gördüğünüz gibi 2-3 aşamada ekliyorum ununu. Bu tarifi yabancı bir yemek sayfasında gördüm arkadaşlar. Denedim ve sonucu mükemmel oldu. Ben de sizlerle paylaşmaya karar verdim. Ununu tamamen ekledikten sonra gördüğünüz gibi ele yapışan bir hamur elde ettim. Şimdi sıvı yağ ile toparlıyorum hamuru. Bu kısımda kesinlikle un eklemiyorum. Bakın elimi bıraktı hamur. Sıvı yağ ile kolayca toparlanıyor. Güzelce yoğurdum. Ve üzerini kapatarak mayalanmaya bırakıyorum. Şimdi içine kullanacağım patatesleri hazırlıyorum. 1 kilo patatesi gördüğünüz gibi soydum ve iri iri doğradım. Suda haşlıyorum. Yaklaşık 20-25 dakika kadar haşlandıktan sonra suyunu süzdüm ve şimdi patates eziciyle ezeceğim. Patatesleri sıcakken ezelim arkadaşlar. Daha güzel eziliyor ve içinde pütürler kalmıyor. Patatesleri tamamen ezdikten sonra yarım su bardağı ılık süt kullanıyorum. Yine sütü de ekledikten sonra ezmeye devam ediyorum eziciyle. Ve 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Son olarak içine rendelediğim kaşar peyniri ekliyorum. Ben yaklaşık 350-400 gram kadar kaşar peyniri kullandım. Kaşar peynirini de ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum ve patates püresi kıvamına geldikten sonra bir kenara alıyorum patates dolgumuzu. Patates dolgusunun içerisine evinizde bulunan farklı peynirlerden ve istediğiniz baharatlardan da ekleyebilirsiniz. Şimdi hamurum gördüğünüz gibi çok güzel mayalanmış. Hamurumun üzerine açıyorum. Havasını aldıktan sonra pidemi yapmaya başlayacağım. Hamurun içindeki maya kokusunun çıkması için havasını bu şekilde alıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi tezgahın üzerine çok az sıvı yağ dökerek pidelerimi yapmaya geçiyorum. Hamuru tezgahıma aldım. Böyle yuvarlıyorum içe doğru kıvırarak. Ve yuvarladıktan sonra hamuru 3 eşit parçaya bölüyorum. Çok bereketli, çok doyurucu bir tarif gerçekten ve ayrıca çok lezzetli. Mutlaka sizlerin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Böldüğüm parçaları bezeliyorum şimdi.
İç dolgu olarak hazırladığım patatesi de yaklaşık bezelerimin büyüklüğünde yuvarladım arkadaşlar. Şimdi ilk bezeyi açarak başlıyorum. Gördüğünüz gibi elimle açabiliyorum. Oklava falan kullanmanıza gerek yok. Hamurumuzun kıvamı çok güzel olduğu için kolayca açılıyor zaten. Bu şekilde açtıktan sonra ters çeviriyorum. Şimdi içerisine patatesli harcı ekleyeceğim. Açtığım hamurun tam ortasına patatesi yerleştirdikten sonra bu şekilde uç kısımlarını tutarak birleştiriyorum ve yine büyük bir beze oluşturuyorum. Birleştirdiğim uç kısımları iyice bu şekilde yapıştırıyorum elimle. Ve yine elimle hafif hafif bastırarak hamurumu büyütüyorum. Pidemiz olmaya başladı gördüğünüz gibi. Ve bu kısımdan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsinin içerisine alıyorum pideyi. Tepsiye aldıktan sonra da biraz daha yine elimle açarak büyütüyorum. Bu açma işlemi sırasında hamurumuzu yırtmadan ve patatesini çıkarmadan yapalım arkadaşlar. Açma işlemini bitirdikten sonra ortasından küçük bir delik açıyoruz. İçindeki patates görünene kadar açmamız yeterli. Ve üzerine hiçbir şey sürmeden 250 derece önceden ısıttığım fırında pişirmeye gönderiyorum. İlk pidemiz pişti arkadaşlar. Fırından aldım gördüğünüz gibi. Hemen sıcak sıcak üzerine tereyağı sürüyorum. Tereyağı hem çok lezzet verecek hem de yumuşacık pamuk gibi olacak pidemiz. Diğer pidelerini de yine aynı şekilde hazırlayıp pişirdim. Pişirirken mutlaka kontrol edin arkadaşlar. Çok fazla fırında kalmasına gerek yok. Hemen pişiyor çünkü. Ve fırından alır almaz hepsinin de üzerini sıcakken tereyağı ile yağladım. Ve pidelerimi üst üste koydum. Şimdi pidemi dilimliyorum. Yumuşaklığını ve içini görmeniz için. Bakın keserken de anlaşılıyor zaten yumuşaklığı. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Şöyle bir dilim aldım ve size gösteriyorum. Harika bir şey oldu gerçekten. Deneyen herkesten mutlaka yorum bekliyorum. Tarifimin sonuna geldim arkadaşlar. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.